Bu hikaye özellikle yargı mecrası yozlaşmış, istismara maruz kalmış, masum insanları ilgilendiren bir hikaye. Türkiye için konuşacak olursak da videonun ilerleyen kısımlarında ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü Medusalar etrafımızda, bunu onlara yapan zihniyetler yüzünden bu haldeler. Bizler hikayeyi hep Medusa'nın düşmanları tarafından dinledik. Halbuki kim Medusa'yı dinledi? Ben sizlere Medusa'nın gözünden onun hikayesini ve olaylara farklı bir bakış açısı katarak sizlere anlatmayı seçtim. Dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, ülkelerin ve birçok konuda videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve Masum Medusa'nın trajedik hikayesi. Hepimiz zehirli yılanlarla dolu bir kafası ve sizi taşa çeviren gözleri olan mitolojik olarak korkunç canavar Medusa'yı duymuşsunuzdur. Gorgon'un kafasını keserek yenen Medusa ve Perseus'un hikayesi hakkında sayısız kez bizlere anlatılmıştır. Kulağa hoş ve kahramanca geliyor ama asla düşünmediğimiz şey tarihin bize Medusa hakkında öğretmediği şeydir. Ya onu insanlara işkence eden bir canavar olarak yorumlamak yerine onu yeni bir ışıkta düşünürsek, içinde yaşadığımız dünyanın erkeklerin gücünü ve kahramanlığını koruyan ve kadınların değerini azaltan ataerkil değerlere sahip olmadan bu hikayeyi sizlere anlatsak, zaten bu tarz olayları özellikle Türkiye'de her gün neredeyse görüyoruz. Medyada, siyasette, hatta kendi arka bahçemizde bile, yan komşumuzda bile bu tarz şeyler yaşanmakta. Yunan mitolojisi de aslında farklı değil. Bize nadiren öğretilen şey Medusa'nın nasıl Medusa olarak yapıldığıdır. Gorgon kız kardeşlerinden biri olarak aslen altın saçlı, adil bir kız, güzel ve iyi huylu biriydi. Medusa kendini tanrıcası Athena adına bekarlık hayatına adamıştı. Bununla birlikte güzelliğinin kökenlerine rağmen Medusa'nın adı hızla kötü niyet, nefret ve canavarlıkla eş zamanlı hale geldi. Medusa, bilgeliğin ve savaşın bakire tanrıçası Athena'nın rahibesiydi. Athena için rahibe olmanın bir şartı genç kadınların bakire olmaları ve hayatlarını tanrıçaya vermeleridir. Bir gün deniz tanrısı ve Athena'ya rakip olan Poseidon Medusa'yı gördü ve ondan çok etkilendi. Fakat Medusa tanrıçaya sadık bir rahibe olarak onu reddetmişti ve bu konuda ne yapıyor? Tabii ki de Poseidon onu istismar ediyor ve Athena'nın tapınağının merdivenlerinde rahibeyi istismar ederek Athena'yı aşağılamaya karar vermiştir. Poseidon'un işi bittikten sonra da oradan kaybolur ve Medusa'yı o halde savunmasız ve zayıf bir şekilde bırakır. Medusa rehberlik ve bağışlanma için Athena'ya dua eder. Ne de olsa o günlerde tanrılar eşlerini sonsuza dek ortakları olarak talep ederler ve Medusa da şimdi Poseidon'un karısı haline gelmişti. Ancak Athena öfkeyle aşağı baktı ve Medusa'yı kendisine ihanet ettiği için lanetledi. Medusa'yı uzak bir adaya gönderdi ve hiç kimse onu istemesin diye lanetledi. Ona derileri çatlamış, delikli ve yılan saçları ve taş gözler verildi. Medusa artık canavar bir kadındı. Medusa uygarlığından sürüldü ve tek başına bir adaya gönderildi. Yalnızdı ve sadece onu öldürmeye çalışan erkekler onu görüyordu. Onlara korkuyla baktı ve önünde taşa dönüştüklerini gördü. Güçlerinden korkuyorlardı ve özellikle de Medusa lanetlendiği için tanrılara çok kızgındı. Onu öldürmek için gönderilen adamlardan her zaman intikamını almayı başardı. Adasına bir adım atan herkes şimdi Gorgon Medusa'nın elinde ölüm için işaretlenmişti. Bu benim için masalın özü ve Medusa'ya sempati duyduğumuz ana nokta. Elbette ki istismara uğradığı için Athena tarafından cezalandırılır.
Onun cezası saçları için yılanları olan bir kadına dönüştürülür ve sürgüne gönderilir. Bunun da ötesinde sürgünün tamamlandığından emin olabilmek için baktığı herkesi taşa çevirmesidir. Bütün bunlar Athena'nın karakteri hakkında çok şey anlatıyor. Çok kıskanç biri aslında. Büyük bir kadın savunucusu olarak ortaya çıkmıyor. Bu güçlü tanrıçanın yanlışın yanında yer alması açıkçası beni rahatsız ediyor. Athena'yı bizler günümüz avukatları, hakimler olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Buradaki isimlere takılmayın. Siz ana fikre odaklanın. Konuya dönecek olursak da modern bir Athena'nın kadınlığa daha fazla sempati duyacağını ve kesinlikle bir istismar kurbanını cezalandırmayacağına inanmak isteriz. Başka bir açıdan Athena'nın Medusa'yı kendisini insanların vahşetinden koruma gücüyle kutsadığı iddia edenler var. Ancak tabii ki de bu durum böyle değil. Bunlar bir tarafa Athena Medusa'yı kıskandığı için lanetlemiş de olabilir ve benim gözümden de bu şekilde. Birçok efsane boyunca Medusa diğer erkek kahramanlar tarafından bir silah olarak kullanılır. Medusa'nın hikayesinin başka bir sonucu da yoktur. Medusa efsanesinin korkutucu kısmı destek sistemi olmayan bir istismar kurbanı olmasıdır. Günümüzde de çok alakalı bir hikaye aslında. Çünkü bakıldığında ahlaki açıdan yozlaşan yargı mecrası yüzünden artık masumlar bir anda suçlu duruma düşebiliyor. Hikayede de tıpkı ona yardım etme gücüne sahip bir kadın tarafından cezalandırılır. Sonra bir canavara dönüştürülür ve kimliğinden soyutlanır. Bu trajik bir hikayedir. Tarihin Medusa'yı kurban olarak değil bir canavar olarak hatırlaması daha da trajiktir. Kurbanları şimdi dinlemiyoruz. Yüzlerce yıl öncesinde de aynı şekildeydi. Bunun yerine insanlar onları olmadıkları bir şeye veya birine dönüştürürler. Haberlerde bir kurbana kışkırtıcı bir şekilde giyinmiş dediğini kaç kez duydunuz? Yardımınıza en çok ihtiyacı olan insanları canavarlara dönüştürmüyor muyuz? Ama gerçekte gerçek canavarlar Poseidon gibi, Perseus gibi istismarcılardır ve Athena gibi kurban suçlularıdır. Ama hepsinden önemlisi bir istismar mağdurlarının konuşmamasının başlıca nedeni de budur. İnsanların onlara yargılayacağından ve suçlayacağından korkarlar. Fail yerine mağduru suçlamak çok rahatsız edici eylem olsa da işin kolay kısmıdır. Uzun lafın kısası, hikayenin bu versiyonunu okuduğumdan beri Medusa'nın kötü durumundan rahatsız olanlardan biriyim. Bir bakıma efsaneyi bitirdiğimde bunca yıldır hikayenin yani Medusa'nın tarafından dinlemediğimiz için büyük bir haksızlık yaptığımızı anlamış oldum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.